Ne yazıyor burada? Basta de falsas denuncias. Justicia por Mauricio. Libertad. Bir şeyi protesto ediyorlar sanırım. Burası da neresiymiş? Centro de Justicia Colonia. Kolonya'nın Adalet Bakanlığı sanırım. Öyle bir şey olması lazım, yanlış çevirmiyorsam, yanlış anlamadıysam. Hemen karşı tarafına da protestolarını belirtecek şeyler asmışlar, pankartlar asmışlar. Uruguay'a protestoyla başlıyoruz dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ha, burada da karakol var. Aynen, orası savcılıktır kesin ya. Burası çünkü küçük bir yer. Adalet Bakanlığı olmaz, burada savcılık olur. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Sokaklar çok güzel gözükmüyor mu ya, baksanıza. Geniş sokaklar ve sağlı sollu ağaç dikmişler böyle birer metre, ikişer metre arayla. Burada eski binalar, grafitiler. Gayet güzel bir yer. Tatlı bir yere geldik dostlar. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Buenos Aires'ten feribota bindim. 1 saat 15 dakikalık bir yolculukla Colonial'de Sacramento isminde bir yere geldim. Uruguay'da gezeceğimiz ilk yer burası dostlar. Videonun sonunda da aslında hostele giderken sokakları birazcık göstermiştim. Bir yarım saat 40 dakika hostelde dinlendim. Birkaç bir şey araştırmam, bakmam gerekiyordu. Böyle son retuşları yaptım videoya hazırlık için ve kendimi sokaklara attım. Burası şehrin ana caddesi. Benim hostelim de hemen şu ileride köşede kaldı. Böyle ana cadde aşağı doğru ilerliyor. Size parkı da göstermek istiyorum. Hazır böyle çevresinden dolaştık. Sokağın güzelliğine baksanıza ya. Ağaçlar da yüksek ağaçlar ha. O yüzden daha güzel duruyor. Burası da 25 Ağustos Parkı'ymış. Şöyle ileride Fuşkiye var. Çok kızıyorlar ben Fuşkiye deyince bazı insanlar, ama şakasına diyorum yani, o kadar da şey yapmayın, kızmayın yani bana. Buraya böyle sergi niyetine bir iki bir şey koymuşlar. Güzel bir park. Yemyeşil. Hava da bayağı sıcak ya. Bu ağaçlar olmasa yürüyemeyiz yani şehirde. Öyle bir nem var, güneş vuruyor, yakıyor. Biraz yıpratıcı bir hava var. O gördüğümüz pankartlar da hemen şu arka tarafta kaldı. Öyle bir park. Şu an öğle saati, o yüzden insanlar öğle yemeği yemek için restoranlara doluşmuş durumdalar. 3,5 milyon nüfuslu bir ülkeye geldik dostlar. Uruguay, Güney Amerika'nın böyle nüfusu en az olan ülkelerinden bir tanesi. Surinam'dan sonra yüz ölçümü olarak en küçük olan ülkeymiş Uruguay. Ben bunu bilmiyordum mesela. Araştırırken okudum bunu internette. Ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerden bir tanesi olarak geçiyor. Şili ile birlikte Güney Amerika'nın en pahalı ülkesi olduğunu söylüyorlar Uruguay için. Deneyip göreceğiz. Ben bir iki fiyata baktım yol üstünde. Hakikaten birazcık pahalı. Şili'yi aratır pahalılıkta bir iki fiyat gördüm. Gezdikçe göreceğiz bakalım fiyatlar nasılmış Uruguay'da. Bunun yanı sıra sosyal özgürlük bakımından dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olduğu yazıyordu internette. İşte kürtaj serbest, esrarı yetiştirmek, ondan sonra içmek ve satmak serbest. Onun bence bir ölçüsü vardır. Bu arada Uruguay bayrağı da bu şekilde. Mavi beyaz renkli, böyle çubuklu çubuklu. Arjantin bayrağında olan güneş, ama güneşin ortasında da böyle bir surat var. Ya aynısı ya çok benzeri. Bu şekilde bir bayrak. Bunun dışında eşcinsel evliliği de serbestmiş. Bu açıdan sosyal yaşantı bakımından, insan hakları bakımından belki de dünyadaki en gelişmiş ülkelerden bir tanesi olarak geçiyor Uruguay. Benim tanıdığım iki Uruguaylı var. Bir önceki videoda söylemiştim. Muslera, Galatasaray'da oynayan, bir de futbolcu var, Cavani diye. O Uruguaylı mı çok emin değilim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu ikisini tanıyorum ben. Yazın kim Uruguaylı varsa tanıyalım, bilelim. Karşıda restoranlar var. Mendoza'ya biraz benzettim. Şimdi yalan olmasın. Çok benzetmedim de biraz o havayı aldım. Ama oradan daha güzel burası. Yani Arnavut kaldırımlar, sağlı sollu yüksek ağaçlar, yemyeşil, tarihi binalar. Hakikaten dokusu güzelmiş buranın. Yani daha ilk intibası güzel, ben de onu söyleyeyim. Bir de böyle karşıya geçerken şey yapıyorlar. Arabalar duruyorlar. Bir medeniyet de var yani burada. Yok diyemeyeceğim. Buenos Aires neydi öyle ya? Kimse durmuyordu. Ben onu anlamadım. Merhaba. Ha, merhaba. Abi.
Şekil şükürü duydum valla. Şekil şükürü duydum abi valla. Kardeş bir ses ısmarlayalım. Abi çok teşekkür ederim. Evet kendime tutuyorum ya. Kapatabilirim ama şey. Valla. Nasılsınız, iyi misiniz? GoPro. Evet abi video çekiyorum Süper. YouTube'a. Şekil şükürü duyunca dedim bir selam vereyim abi. Şaşırdım abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Şöyle bir gezmeye çıktım, bir dolaşayım. Yeni geldim daha, bugün geldim. Siz kaç gündür buradasınız? Yeni geldim. Yeni mi? Hoş geldiniz siz de. Bugün buraya yeni geldim. Bugün mü? Buenos Aires'ten geldim Aynen, ben de biz de oradan feribotla. geliyoruz. 6 gündür oradaydık. 5.30'da döneceğiz, 5'te döneceğiz. Ha, günübirlik geldiniz. Ha, güzel, güzel. Ya İyi. ben çok tutmayayım sizi, İyi çok memnun yolculuklar. oldum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, keyifli günler diliyorum. Kanal? Burak Durgun. Tamam. Görüşmek üzere. Şansa bak. Şekil şükül dedi abi. Oradan direkt dedim Türk. Bayılırım şekil şükül lafına bu arada. Buradan magnet. Bir tane magnet alalım buradan ya. Dönüşte akşama doğru. Aa şu çok iyiymiş lan. Vallahi güzel magnetler varmış abi. Bu da güzelmiş. Şu daha güzelmiş. Genelde burada sokak isimleri bu şekilde yazıyor. O yüzden bunu da alabilirim yani. Kestirdim bir iki tane gözüme. Satılık ev varmış burada. Emlakçının önündeyim. Presio 145.000 dolar diyor. Şu ev 145.000 dolar. Şu 460.000 dolar. Şu ev 168.000 dolar. Burada 250.000 dolar şu ev. Ondan sonra bunun fiyatı yok. Bu da 285.000 dolar. Şöyle fotoğrafları göstereyim de adresleri de yazıyor üstünde. Pahalı be. Güzel paralar bunlar. Uruguay tişörtü. Böyle hediyelik eşya dükkanları. Burası birazcık turistik bir lokasyon. Yani direkt başkente gitmektense biraz böyle tarihi dokusu olan bir yerden başlamak istedim açıkçası. Ben seviyorum böyle kasabaları, şehirleri. O yüzden buraya geldim. Neydi buranın ismi, bir daha söyleyeyim. Colonial del Sacramento. Ola ki gelmek isteyen olursa not etsin bir kenara. Exchange ofisler var. Exchange ofislerde 37'den bozuyor doları. Ben internetten baktığımda 1 dolar 39 peso olarak gözüküyor. Buranın para birimi de peso bu arada. Uruguay pesosu. 1 dolar 39 peso olarak gözüküyor Google'da. Burada 37 pesoya bozuyorlar. Ben bankadan para çektim. Denemek istedim. Parayı verdi. Nereden çektim? Scotiabank'tan çektim. 245 peso, yani aşağı yukarı 6-7 dolar civarı bir komisyon aldı. Ama bayağı büyük para verdi banka. Böyle 2000 peso verdi. Bankanın içine girdim, rica ettim. Parayı bozdular. Yani daha küçük paralar verdiler bana. Şimdi sizlere paraları da göstermek istiyorum. Hepsi yok paraların. Bir iki bir şey alırsak bütün paralara erişmiş olacağımı düşünüyorum. 2000 peso ve 1000 peso hariç. Hepsini göstermek, tanıtmak istiyorum sizlere. Uruguay pesosu da görelim. Kolonyalden anlayacağınız üzere burası sömürge yeri. O yüzden şu an gezeceğimiz yerler zamanında İspanyolların, Portekizlilerin ve ondan sonra Arjantin ve Brezilyalıların çöktüğü, uğruna savaştığı yerler. Şöyle hatta bir tane kilise var yanımızda. Kapısı kapalıydı ama. Burası neymiş? Travessia Padre Jose Maria Barredo. Bu parkın ismi de bir abimizin adını vermişler. Şu ne güzelmiş ya. Bir yakından bakalım. Zamanında İspanyollar buluyor burayı 1516 yılında. Geliyorlar, buraya yerleşiyorlar. Çok güzelmiş ya, baksanıza. 2 tane balık böyle birbirine sarılmış. Tabi burada su yok. Geliyorlar, buraya yerleşiyorlar. Aa, burada kalıntılar var. Etrafını kapatmışlar bak. İşte zamanında buraya kurmuşlar şehri. Ne yazıyor bak? Portekiz şehri diyor. Portekizler kurmuş demek ki bu alanı. Ben kendi bilgimi anlatayım da daha sonrasında böyle bilgi öğrendikçe onları da aktarırım sizlere. Şu an bu bulunduğumuz kısım zamanında ilk olarak İspanyolların keşfettiği 1516. Gelip burada da şehirleştiği bir yer. Bir liman kenti gibi düşünebilirsiniz aslında burayı. Çünkü uçta kalıyor, böyle Buenos Aires'in hemen karşı tarafında kalıyor. Hatırlayacaksınız geldiğimiz rotayı. Daha sonrasında Portekizliler gelip saldırıyor buraya. İspanyollardan almaya çalışıyorlar. Çünkü önemli bir lokasyonda.
Bunlar kendi aralarında sürekli savaşmışlar. Tabi İspanyollar geldiğinde burada insanlar yaşıyormuş o dönem. Buranın yerlileri yaşıyormuş. Şimdi ismini tam olarak hatırlayamıyorum. Onu araştırdım da okuduğum bir metni bulamadım geri. Bilgisayardaydı sanırım o. O yüzden şimdi yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ha, burada şey varmış bak, Governor's House diyor. Hükümet binası varmış o dönemin. Burada da bir tane resim koymuşlar nasıl göründüğüne dair. Bu da işte binanın iç dizaynı. Neyse, buradaki yerlileri İspanyollar katlediyor, köleleştiriyor bilmem ne derken bir yandan da şunları okuyorum, acaba yeni bir bilgi öğrenebilir miyim diye, ama yok. Buradaki insanları işte köleleştiriyorlar, yerlileri. Burada bir yaşantı kuruyorlar. Daha sonrasında Portekizlerle savaşıyorlar bu topraklar için. Ondan sonra Afrika'dan köle möle getiriyorlar. Buranın, Uruguay'ın %2 sanırım bir siyahi nüfusu da var. Bunun sebebi Afrika'dan zorla getirilen köleler. Daha sonrasında işte Brezilya ve Arjantin'de burası üzerinde bir hak iddia etmeye çalışıyor. Bir savaş veriyor, bir mücadele veriyor. Ne yapıyorlar? Burası için savaşıyorlar. Ama 1800'lü yılların başında Uruguay bağımsızlığını ilan ediyor. Ve o günden bu yana da bağımsız bir devlet. Bayılıyorum böyle sokaklara. Bütün Buenos Aires böyle mor çiçekli ağaçlarla doluydu. Bunun ismini bilen var mı ya? Maalesef benim bitkilerle aram pek iyi değildir. İsimlerini pek bilmem. Bilen varsa yazarsa çok sevinirim ya. Buenos Aires'te bir de böyle dökülüyordu yerlere. Yerler hep böyle mosmordu. Çiçekler gözüküyordu. Acayip güzeldi ya. Burada da bir İngiliz. Por favor, por favor. Abla geçsin de bir şey olmasın o. Mercado de artesanato para lá? Es mercado artesanal? Mercado... Não, você é daqui, não? No, solo caminando, eu solo também, caminando. também, então não adianta. Gracias. Abla bir yer arıyorum zannetti. Bu İngiliz donanma mürettebatının giydiği kıyafete çok benziyor. O da filmlerden aklımda kaldı yani. Karayip Korsanları'nda filan hatırlarsınız vardı. Şöyle bir yere daldım. Baksanıza. Çok güzel ha. İşte buradan direkt Türkiye'ye uçacak olsan ya da işte Arjantin'e dönüp buradan uçacak olsan buradan böyle hediyelik bir şeyler alırsın, taşırsın ama zor yani bir backpacker için, bir sırt çantalı gezgin için hem bütçesel olarak zor hem de taşıma olarak zor. Hola, buenas. Çok güzel yüzükler var. Ciao. Kamera çok pırpır ediyordu, o yüzden çok fazla dolaşmak istemedim içeride. Kötü bir görüntü oluyor o zaman. Tatlıymış bu sokak. Piedras de Uruguay diyor. Yani Uruguay taşları. Piedras taş demek, kaya demek. Öyle bir anlamı var. Buradan çıkan taşlar. Uruguay'ın böyle pek zengin bir yeraltı kaynağı yok diye okumuştum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Belki diğer ülkelere kıyasla çok zengin değildir. Yine de vardır bir şeyler. Mesela o taşlarla ilgili fotoğraf görmüştüm çünkü araştırma yaparken. İllaki çıkıyordur o taşlar Uruguay'dan. Genelde fabrika ile para kazanan bir ülkeymiş. Şöyle tarımı da çok gelişmiş değilmiş. Ülkenin en yüksek noktası da 560 metreymiş bu arada. Öyle dağlık bir ülke de değil yani. Ülkenin en yüksek kısmı Cerro bilmem neydi. Adını hatırlamıyorum şimdi. 560 metre. Tamam. Ana meydan burası. O sömürge döneminin ana meydanı burası şimdi. Daha çok oturdu kafamda. Aynen. Plaza Mayor 25 de Mayo. 25 Mayıs meydanı. Çocuk mate içiyor bak. Burada da çok fazla mate içiliyor. Hatta matenin Uruguay'a ait olduğunu söyleyen arkadaşlarım da olmuştu bana. Ama herkes benim diyor yani. Arjantinliler benim diyor. Uruguaylılar benim diyor. Paraguaylılar benim diyor. Şey gibi aynı bizde çiğ köfte Adıyaman mı Şanlıurfa mı? O muhabbet. Burada bir tane deniz feneri var. Bunun modeli neydi ya? Volkswagen 90 mıydı? Öyle bir şey diyorlardı buna. Çok tatlı karavan olur bundan. Çok konforlu olmaz ama kısa mesafelerde ya da işte Türkiye içinde, ülke içinde gezdirecek bir karavan olur ondan. Çok güzel gözüküyor ya. Şeyle tutturmuşlar ağaçları böyle öne eğilmesin diye. Boruyla tutturmuşlar.
Hayalimi yaşayan bir insan. Bisikletli gezginlere bayılıyorum ya. Umarım ben de bir gün yapabilirim. Burası da geldiğimiz rota. Tam olarak şu karşıda Buenos Aires. Hatta bak şurada bir şeyler gözüküyor. Belki o gökdelenler olabilir. Tam olarak bu rotadan geldik. Yani öyle çok uzak bir yerde değil aslında. Zamanında belki Arjantinliler savaşı kazanmış olsa burası da Arjantin'in bir eyaleti olacak, bir parçası olacak. Çok kötü be suyun rengi. Şurada bir tane ada var ama oraya gidiliyor mu bilmiyorum. Bence gidiliyordur. Bayılıyorum şu tarz eski arabalara. Uruguay'ın nüfusunun çok büyük bir kısmı Avrupa'dan göç eden insanlar. Yani İspanyollar ve İtalyanlar. Çok küçük bir kısım Almanya'dan göçen de varmış. Onun dışında melez olan grup var ve çok küçük bir kısım, yani %2'lik bir kısım yazıyordu internette. Afrika'dan zamanında köle olarak getirilen insanların işte torunları. Onlar oluşturuyor. Bu insanlar oluşturuyor Uruguay'ın nüfusunu. Şurayı merak ettim, bakacağım. Güzel bir bahçeye benziyor. Şöyle bir bahçen olduğunu düşünsene, yani burada yaşıyorsun. Geniş, rahat. Mis gibi be, vallahi. Gürültüden uzak, kalabalıktan uzak. Bisikletçilerin vazgeçilmez pozu ya. Bisikleti bir yere koyuyorsun, onun fotoğrafını çekiyorsun. Ya bunu yapmak için var ya, o kadar sabırsızlanıyorum ki. Aha. Şapka 360 peso diyor. Yani 10 dolar yaklaşık. Burada magneti 50 peso diyor. Yani 1 dolar. 3 tane magnet 120 diyor. 3 tanesi ne kadar yapıyor? 3 dolar yapıyor. Tanesi 1 dolar işte. Bak şöyle bir tane bir şey alırsanız 450 dolar. Düz hesap 12 dolar diyeyim ben size. 450 peso, özür dilerim, 12 dolar. Bu 2500 peso maşallah. O birazcık pahalıymış. Burası da kale içi olsa gerek. Aynen, kale surları. Yok, kale içi burası olabilir. Aynen, şu an kaleden çıkıyor olabiliriz. Öyle daha mantıklı. Doğru ya, o taraf kale içi. Ben tersten daldığım için birazcık şaşırdım. Şu La Casa de Papel'deki profesör var ya, birkaç kişi onu bana benzetiyor. Gerçekten öyle mi ya? İzleyenler vardır. Ben çok benzediğimi düşünmüyorum da onu bana benzetiyorlar. Paseo del Virrey diyor. Virrey ne demek bilmiyorum. Ama tatlı bir görüntüsü var buranın. Kafe restoran, aynen. Kafe restoran. Şu an menülere bakalım ya. Şöyle menüye bir göz atalım. Principal dediği ana yemek, en pahalısı 1000 peso. Yani 25 dolar gibi bir şey yapıyor. Burada milanesa var. Bu et. Patates ve et. Burada milanesa var. O da ternere diyor. Onu bilmiyorum ya. Ama milanesa et diye düşünüyorum. O da 500 peso, 10 dolar yapıyor. 10 dolardan biraz daha fazla hatta. Burada pasta, fresas, ravioles bir şey diyor. Çok anlamadım. Bu da 12 dolar filan işte. Bu da makarna. Burada biftek var. Yaklaşık 20 dolar. Evet, burası pahalıymış. Burası pahalıymış. Zaten baksana, entrada değil, giriş, onlar bile 8-10 dolardan başlıyor. Ama burası birazcık turistik kısım. Turistik kısmının içinde olan bir kafe restoran. O yüzden pahalıdır. Belki bir iki arka sokağa gitsek biraz daha ucuzdur.
Çok mantıksız bir hareket yapıyor şu an. Burada yol var. Dostlar şöyle bir hamburger aldım kendime. Ekmek birazcık dağılıyor, o yüzden hızlı anlatıp yemek istiyorum. Şöyle bir büfe gördüm. Abi burada hamburger yapıyor, işte ondan sonra sandviç yapıyor vesaire. Ben de geldim. Buradan kendime şöyle bir milanese söyledim. Milanese nedir? Tavuk milanese söyledim ben. Böyle pane harçlı tavuk yaptı. İçerisine bir sürü salata koydu. Şöyle de kaşar attı üstüne. Gayet lezzetli görünüyor, büyük görünüyor. Ne kadar ödedim buna? 285 Uruguay pesosu ödedim. O da 7,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Buradaki en pahalı yiyecek 10 dolar diyeyim, düz hesap dolar hesabı. O da ne kadar? 350 peso, aslında 10 dolardan bir tık daha az. Onun dışında işte 90-100 peso, 150 peso civarında karnınızı doyurabiliyorsunuz. Restoranlara fiyat sordum. Dynamite ısırdım. Güzelmiş. Et milaneseymiş bu arada. Ben hep tavuk zannediyorum. Peru'da o kadar çok tavuk milanese yedim ki alıştım, hep tavuk yiyorum. Baksanıza. Ekmek ufak. Malzeme bol. Diğer restoranlarda 15 dolardan aşağı yemek yok. Çok pahalı. Yani buranın standartlarına göre uygundur belki ama bir sırt çantalı gezgin için biraz pahalı. Arjantin videolarını izleyenler hatırlayacaktır. Orada 400-500 gram eti 4 dolara 5 dolara yiyordunuz. Yanında işte patates püresi vesaire salatası. Burada 20 dolar. Aynı menü 20 dolar. Bura ne ya, bataklık gibi böyle. Çocukların topu kaçmış. Onu almaya geldim. Kana yapıyorlar orada. Sahilde de oturan bir iki kişi var. Şuradan sallarım ya. Evet dur lan. Yetişmez bir de. Yemekten sonra ağırlık çöktü. Ah. Ah. Ciao. Çocukların önlüklerine baksanıza ya. Normal serbest kıyafet var altlarında. Üstüne önlük giymiş çocuklar. Topları kaçmıştı oraya. Onu istediler. Onu verdim. Kameranın kayıt tuşuna basmıştım, o anda çektim. Şimdi haritada sahil gözüküyordu. Orası burası. Şöyle bir bakalım bir daha. Komple ileriye doğru uzanıyor gibi duruyordu ama demek ki bir yerde kesilen bir bölüm var. Şurada bir tane ne? Bak şurada bir tane kulüp var. Kana kulü gibi bir şey herhalde. Bu ablalar da oraya mensup olsa gerek. Lan gel kokla, kokla ayağımı, kokla gel. Allah'ım tipe bak ya, tipe bak. Kıl oluyorum şöyle havlayan köpeklere ya. Burada yüzülmez de anca böyle aktiviteler yapılır yani. Şurada ufak bir marina gibi bir yer var, tekneler var. Burada da kulüp var işte. Ta karşıda da sahil var. Burası böyle komple uzanıyor zannetmiştim ben de, yanlış baktım herhalde. Farklı bir sahile bakmış olabilirim haritadan. Bir iki tane sahil görüyorum o tarafta. Anam. Tipe bak. Lan oğlum dur, sakin la. Sakin. Da bak sevdik işte, tamam. Parkın ortasına bir yazı yazmışlar. Tu plaza es tu casa. Yanlış çevirmiyorsam parklar senin evin yazıyor. Yani evini temiz tutuyorsun, parkı da temiz tut. Ona göre manasında. İnceden bir mesaj. Gençler takılıyor burada. Çocuk oyun alanı var. Bir de kaykaycılar için burada bir alan var. Biz de şöyle kayalım. Latin Amerika'daki bu kültür çok güzel ya. Çocuklara önem veriyorlar yani. Oyun parkları falan o kadar kötü değil. Ha, bir tık eski. Şimdi yalan yok. Bazen özensiz tutuyorlar. Eyvallah. Ama her yerde, en küçük kasabasından, köyünden, şehrine kadar her yerde böyle kaykay alanından çocuk parkına, futbol sahasından basketbol sahasına bir sürü oyun alanı görebiliyorsunuz. Burada da bir tane futbol sahası var.
Şuradan çıkalım. Orada merdiven var ama hiç oraya kadar yürüyemeyeceğim. Yemek o kadar güzeldi ki. Hakikaten bu tür sandviçleri seviyorum ya. İçi bol oluyor. Burada da bir tane okul var. Burada Bomberos var. O nedir? İtfaiye. Yeşil lan itfaiye. Fıstık yeşili. Kırmızı olması gerekmiyor mu bunların? Yani tek öyle standart bir rengi yok mu bunların? İlginç. Fıstık yeşili, fıstık gibi itfaiye. Burada yerlileri resmetmişler. Şöyle. Bir sürü grafiti var. Burada da sporla ilgili, yüzme ile ilgili bilmem ne bilmem ne. Burası stat işte. Şöyle göstereyim. Şu kısma bakınca aklıma direkt Orta Amerika geldi ya. Niye bilmiyorum ama Orta Amerika yanımsattı bana. Oradaki ev, buradaki böyle boş çimenlik alan ve bu cadde. Birden orayı çağrıştırdım. Yani çok üzücü ya, sizlerin Nikaragua videolarını, Costa Rica videolarını, Panama videolarını izleyemeyecek olmanız. Ve üzerine öyle bir Peru seyahati yaptım ki yani sizin izleyemeyecek olmanızı geçtim. Benim tekrardan o rotaları izleyemeyecek, editleyemeyecek olmam o kadar beni üzüyor ki anlatamam size ya. Yani o kadar güzel, keyifli rotalar yapmıştım ki sırf bak 45 gün falan seyahat ettim. 3. Peru seyahatimde, Orta Amerika'dan sonra tekrardan Peru'ya döndüğümde ve full dağydı. Yani şehirden bir videonun yarısı şehirdi sadece. Onun dışında hiç şehir yoktu. Hiç şehir çekmedim. Sırf dağa çektim, öteki dağa atladım. Geçişimi ilk videoda anlattım. Öteki dağa atladım, öteki rotaya atladım. Hakikaten çok güzel bir Peru seyahati olmuştu. Tam böyle istediğim Peru seyahatini yakalamıştım orada. Full dağ. Ve çok keyifliydi. Onları izleyemeyecek olmanız beni çok üzüyor ya. Niye izleyemeyeceğiz diyenler varsa, bu videoları yeni izleyenler, benim kanalımı yeni takip edenler varsa, ben Şili'de soyuldum. Bütün her şeyim gitti. Videolar da gitti. O yüzden. Şuradan düşmeden inebilirsek indik. Uzun sahile geldim. Uzun sahil dediğim ta ileriye kadar uzanıyor. Oradan başlıyor. Şu arada sadece böyle sazlık bir alan var. Daha sonrasında böyle buraya kadar devam ediyor. Yine tahmin ettiğimden daha çok insan var ha. Ben çok fazla yüzen eden yoktur diye düşünmüştüm. Çünkü çok tatsız bir su yani, anladın mı? Leş gibi bir görüntüsü var. Çok kötü de kokuyor ya. Lan oğlum ne yapıyorsun? Deli misin lan öyle? O nasıl koşuş, aklımı aldın. Kokla, kokla ha. Kokla. Manyadı bugün köpekler. Tanıdın mı beni? Heh, aferin. Ha, orada millet takılıyor. Ama baksanıza ta ileride çocuklar var, beline geliyor bak. Belini biraz geçmiş. Çok derin değil anlaşılan. Ama çok kötü bir su ya. Yani baksana çamur gibi bu su. Bugün köpekler de ruh hastası gibi depar atıp üstüme geliyor ya. Pati çeke çeke geldi. Pati sesini duydum, kendisini görmedim. Korkuttu beni ha. Abi bizim sahilleri görünce bu sulara hiç giresim gelmiyor ya. Vallahi hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Hiç mütevazi olamayacağım hem de. Yani o Ege'yi, Akdeniz'i görünce, Karayipleri görünce bir de yok abi yok. Hatta bu insanları da anlıyorum bu arada. Hani böyle küçük gördüğümü düşünmeyin sakın bu insanlara. Aa senin de mi götün kalktı, o nasıl cümleler falan diye böyle hani insanları küçük görüyor musun falan diye düşünmeyin. Tabii ki de burada yaşayan insan için normal. Ya ben Ege'de doğdum büyüdüm, İzmir'de doğdum büyüdüm yani. Dibimiz Çeşme. Olimpos'ta çalıştım 5 ay. Ege sahillerini gezdim hasbelkader yani, biliyorum nerede ne kadar güzel sahillerimiz olduğunu. Yani mecbur kalırsan girersin de buraya, orası ayrı yani. Hani öyle kendimi beğenmişlik yapmak istemiyorum yani. Ama kötüye kötü, güzele güzel demek durumundayım yani, objektif olmak durumundayım. Bazıları yazıyor niye milletin ülkesini kötülüyorsun ya da olumsuz yorum yapıyorsun diye. Güzel kardeşim, her zaman her şey güzel mi? Objektif olmakta fayda yok mu sizce de yani? Her şey güzel yorum yapmak zorunda mıyım? İyiye iyi, kötüye kötü diyorum. Bu kadar basit yani. Birinin ülkesine gittim diye olumlu mu yorum yapmak zorundayım? Ben mesela bunu hiç anlamıyorum yani. Güzel olan şey güzel diyeceksin, kötü olan şey kötü diyeceksin. Bu kadar basit. Saygı çerçevesinde ama bak. Bu konuda anlaşalım. Saygı çerçevesinde. Ben de saygılı olduğumu düşünüyorum. Bana biri saygısızlık yapmadığı sürece ben saygılı olduğumu düşünüyorum. Bana biri saygısızlık yaparsa ağzımı açarım, yumarım gözümü. Kimse kusura bakmasın. Yani kimsenin şamarı olanı değiliz. Efendi, nazik insan olmak başka, hakkını yedirmemek başka.
Çok güzel bir sahil yoluymuş aslında orası, yani yürüyüş bakımından. Tarihi kısımdan buraya böyle çok güzel bir şekilde rahat rahat yürüyorsun ya. Geniş geniş. Işıklarda böyle akrobasi şovu yapıyorlar para kazanabilmek için. İnsanlar ekmeğinde. Latin Amerika'da çok sıradan bir olay bu. Yani çok sıklıkla görebileceğiniz bir olay. Şöyle bir ara sokağa da almak istedim. Turistik kısmın dışındaki yerleşim yerleri nasıl, bir de onu göstereyim istiyorum. Geniş ama sokaklar, caddeler hep. Bayağı geniş yani. Baksanıza, garajı var, mis gibi. Müstakil bahçesi var. Yani çok bahçe sayılmaz da yine bir alan var yani evin önünde. At sandalyeni, masanı, kur barbekünü. Gerçi arka tarafta vardır bunlar da yer ya. Hiç ona ön tarafta yapmalarına bile gerek yok. Kesin arka tarafta barbekülük alan vardır yani. Bak. Var. Çok da yanaşmayayım da şimdi millet pencereden çıkıp hayırdır birader demesin. Arka mahallelerdeki yaşantıları da naçizane gösterme şansım oluyor videonun sonunda. Tatlı mahalleler. Yani aynı yorumu tekrardan yapacağım. Sokaklar geniş, sağlı sollu yeşillik ve her ev bahçeli, müstakil evler. İlk intiba güzel ya. Yani Montevideo'ya gitseydim belki bu kadar ilk intibam iyi olmayabilirdi. Orası çünkü büyük bir şehir, ülkenin nüfusunun yarısı orada yaşıyor. Neredeyse yarısı diyeyim. Tam bir şey vermeyeyim de. Kalabalık bir yer. Ona göre de bir yapısı var. Burası hasbelkader ufak bir kasaba. 27.000 nüfus var. O yüzden biraz daha böyle hoş geldi gözüme açıkçası. Burası da bir spor kulübü. Buranın spor kulübü olsa gerek. Juventud Somos Todos diyor. Bu da armasıymış. Burada da sahası var. Evlerin pencerelerinde demir parmaklıklar var. Yani burasının çok güvenli olduğunu söyledi hosteldeki çocuk. Ama bir yere kadar güvenli. İllaki soygun olayları falan vardır. Birçok yere göre belki daha azdır ama illaki vardır yani. Baksana, olmasa bu kadar önlem alırlar mı? Videonun sonunda sizlere Uruguay paralarını göstermek istiyorum dostlar. Böyle birazcık sakin bir yer buldum. Arkama manzarayı almak istedim ama tripodum olmadığı için çok fazla gözükmüyor kamera alçakta. Uruguay'ın para birimi peso. Bu arada İspanyolca konuşuyorlar Uruguaylılar. Onu söyledim mi bilmiyorum. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Uruguay'ın para birimi peso. 1 dolar 37 ile 39 peso arasında değişiyor. Yani döviz ofislerinde 37 gösteriyor, internette 39 gösteriyor. Ben 40'tan hesaplıyorum. Mesela bu elimdeki 20 peso. En küçük kağıt para. 40'tan hesaplarsak ne yapıyor? Yarım dolar yapıyor. Daha sonrasında şöyle 50 peso var. Bu da yaklaşık 1,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Daha sonrasında 100 peso var kağıt olarak. Şöyle göstereyim önünü, arkasını. Bu 2,5 dolar yapıyor. Ve 200 peso. Bu da 5 dolar yapıyor düz hesap. 200 pesodan daha büyük olarak 500 peso var kağıt para, 1000 peso var ve 2000 peso var. 2000 peso düz olarak 50 dolar yapıyor. Yani en büyük kağıt para 50 dolar Uruguay'da. Bütün kağıt paraların toplamı da kaç dolar yapıyor? 96-97 dolar gibi bir şey yapıyor. Bir de bozuk paralar var. Şöyle 10 peso var mesela. Önünde Jaguar var. Jaguar, evet. Şöyle 2 peso var. Bir de 5 peso var. Bu da deve kuşu. Paralar bu şekilde. Şöyle elime kamerayı alayım da videoyu bu şekilde tamamlayayım dostlar. Birazcık burada böyle günün batmasını izlerim. Daha sonrasında şu tarafa doğru yürüyeceğim. Benim kaldığım yer orası. Hostelim o tarafta.
Buraya gelirken bir tane bakkala girdim. Şöyle bir su aldım kendime. Bu 65 peso ne kadar yapıyor? Yaklaşık 2 dolar yapıyor. Arjantin videolarını takip edenler fiyat konusunda birazcık şaşıracaklar. Ben de şaşırmaya başladım açıkçası. Bakalım, umarım Uruguay seyahatimiz keyifli devam edecektir. Bu videoyu izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Öğrendiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yeri geliyor fiyat paylaşıyorum. Yeri geliyor yaşantıyla ilgili bir şey paylaşıyorum. Elimden geldiğince bilgilendirmeye de çalışıyorum videolarımda. Bir eğlencenin, maceranın yanı sıra da. Şöyle arkama da grafitileri almak istedim. Öyle bitireyim videoyu. Beğenirseniz videoyu, destek olursanız bana, abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arjantin'de gazlı suya o kadar çok alıştım ki. Normal su içmiyorum artık. Böyle mineralli su içiyorum. Daha güzel. Agua Mineral Natural diyor. Salus markasının. 1892'de kurmuşlar firmayı. Bayağı da eski bir firmaymış ha.